Toprağın huzuruna hoş geldiniz. Amasya'dan selamlar. Semizotları çıktı. Şimdi semizotunun en güzel zamanı. Mis gibi semizotlarını topladık. Neden kökleriyle topladığımı soracak olursanız burada resmen tarla dolusu semizotu var. O kadar çok ki kökleriyle koparmakla bitmeyecek kadar fazla. Şimdi semizotlarını bir güzel toplayıp yıkıyoruz. Yıkadığımız ve temizlediğimiz semizotlarını bir güzel doğrama işlemine geçiyoruz. Bu şekilde yaptığınız semizotu çok lezzetli oluyor. Babaannemden öğrendiğim bu tarif gerçekten çok mükemmel. İri iri doğradığımız semizotlarını şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Tavamızın içine sıvı yağ ekliyoruz. Daha sonra kıyma ve soğan. Kavrulmuş kıyma ve soğanım vardı, ben böyle ekledim. Biraz biber salçası, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Kavurduğumuz malzemenin üstüne semizotlarını ekleyip karıştırıyoruz. Kısık ateşte kendi suyunu salana kadar pişiriyoruz. Bu arada hemen semaverimizde yakalım. Çayımız bir yandan hazır olsun. Kısık ateşte semizotlarımız bakın sulanmaya başladı. Semizotu kavurması için yarım su bardağı pirinç ıslatıyoruz. Sulanan ve pişen semizotların içine ıslattığımız pirinci ekliyoruz. Daha sonra semizotuyla kapatıyoruz. On dakika kısık ateşte tekrar pişiriyoruz. Bu arada semaverimiz kaynadı, çayımızı da demledik. Kapağını açıp tekrar karıştırıyoruz. Bu şekilde pilav gibi dinlenmeye bırakıyoruz. On dakika dinlendikten sonra semizotlarımız hazır. Semizotu kavurması çok lezzetli ve şifalı bir yemek.
tarifi mutlaka denemelisiniz. Bu tarifle semizotu yemeyenler bile semizotu yiyecek. Afiyet, şifa olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone olmayı da unutmayın. Hayırlı, huzurlu, şifalı günler.